Sevgili seyircilerim, Oktay Usta sizler için bugün güzel bir salamura tarifi paylaşacak. Hep mutfağımda tarifler paylaşıyordum. Mevsim geldi. Yaz mevsimindeyiz. Bahçelerden, kırlardan görüntüler ve lezzetler, tarifler paylaşacağım sizler için. Bugün de asma yaprağını toplayıp nasıl salamura yapabiliriz? Onun tarifini sizlerle inşallah paylaşmaya çalışacağım kıymetli seyircilerim. Şimdi şöyle güzel asma yapraklarını tek tek topluyorum. Toplamaya başladım. Bir taraftan da çalışmalarım devam ediyor. Bakın şurada bayağı bir topladım. Bereket olur inşallah. Evet, böyle üzüm ağacınız varsa büyüdükçe yaprakların içinden salamura olabilecek büyüklüklere gelince yaprakları topluyoruz kıymetli seyircilerim. Şunlar da çok güzel. Ne kadar güzel, görüyor musun? Bayağı bir güzel körpe olmuş. Subhanallah. Rabbim ne güzel yaratmış. Şimdi şöyle güzelce hepsini buradan olabilecekleri, salamura için olabileceklerin hepsini tek tek toplamaya devam ediyorum. Sevgili seyircilerim, bayağı bir yaprak topladım. Bereketli olur inşallah. Kış ayı geldiğinde sarmalar, etli sarmalar için asma yaprakları nasıl salamura yapılıyor? Şimdi onun tarifini sizlerle paylaşacağım. Evet, şimdi buradaki masamıza geldik. Hemen ocağımızın ateşini yakıyoruz. Tuzlu suyunun hazırlanmasını şimdi birlikte tamamlayacağız. Burada sevgili seyircilerim 2 litreye yakın su var. Bakayım tam 2 mi? 1.700, evet tam 2 litre. 2 litre suyu evet şöyle döktüm kıymetli seyircilerim tencereye. Döktükten sonra buranın üzerine 1 kilo yapraklar canlarım. Uy. Özür dilerim sevgili seyircilerim, rüzgar çıktı. Yapraklarımı alıp götürüyordu. İyi yakaladık aklını. Evet, şimdi 2 litre suya 1 kilo tuz. Salamuralık tuz da olabilir, normal tuz da olur. Hiç fark etmez. Hangisi varsa her ikisinden de yararlanabilirsiniz. Bakın şimdi sıcak suyu döktüm. Üzerine tuzu döküyorum. Girelim tencereye, görelim lütfen. Evet, bakın. Bolca tuz veriyoruz. Çünkü onu koruyacak olan bol tuzlu olması gerekiyor sevgili seyirciler. Şimdi 2 yöntem var. Şimdi ikisini de paylaşacağım. Eğer ki bu yöntem daha çok hoşuma gitti Oktay'sa derseniz şimdi onu paylaşıyorum. Bakın şöyle getiriyoruz. İç kısımlarını içe doğru çeviriyorum. 4 tane olduğu zaman kıymetli seyircilerim şuraya biraz tuz serpiyorum. Buranın üstünde yapalım. Dökülen tuzlar da buraya döküyorsun. Bak geldik. 3-4 taneye gelince hemen üzerine tuz serpiyoruz. Bunları böyle yapıp tuzlayıp şimdi buradaki leğenin üzerine düzgünce dizeceğim. Sonra da buranın üzerine oradaki kaynamış olan tuzlu sudan dökeceğiz. Bakın bunlar böyle sevgili seyircilerim, bakın şöyle göreceğiz. Görüyor musunuz? Araları tuzlu. Bu tuzlu hazırlanmış olan yaprakları şöyle açayım, hatta şöyle görelim. Şuraya böyle diziyoruz. Böyle buraları hep full dolduracağız, böyle yaprak ve tuz araları olacak. Ondan sonra da bakın tuz daha şu anda hiç eriyememiş, bakın. Kaynıyor fokur fokur ama eriyememiş. Kaşıkla karıştırıp tuzu eritiyorum. Hepsine bu tuzlu yaprakları hazırlıyorum. Sonra da buluşma anı çok önemlidir. Biz de ayrılmayın. Takipte kalın lütfen. Evet, şu anda salamura için tuzlu suyumuz hazır kıymetli seyircilerim. Bakın rengini görüyor musun? Bak kenarlar özellikle beyazlamış durumda. Çünkü bol tuz olduğu için salamurayı da muhafaza edecek olan şey tuzdur. Bakın şöyle sıyırıyorum tuzu. Tamam, tuzu ile 2 litre suya 1 kilo tuzu koydum. Bir taşım kaynattık. Aralarına da böyle 4-5 tanenin arasına birazcık tuz serpip üst üste geniş bir leğene
ya da geniş bir kabın içine alıyoruz kıymetli seyircilerim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Burada sıcak suyu, tuzlu suyu, salamura suyunu hemen getirip döküyorum. Hızlıca döküyoruz ve üstünü kapatacağız. Bir gece bekleyecek bu şekliyle. Bir gece bekliyor. Ondan sonra vay tuza bakın. Ay maşallah. Canım benim. Fazla mı geldin? Niye böyle yaptın? Tamam. Şimdi hemen buranın üstünü kapatalım. Kıymetli seyircilerim bir tepsiyle. Ver kızım oradan tepsiyi. Evet kapatıyoruz. Sıcaklığıyla şu anda suyu az gibi duruyor. Kapattığımız zaman burada o su ne yapıyor? Yapraklar yavaş yavaş aşağı doğru çöküyor. Ondan sonra salamura suyunda bir gece bekliyor. Sonra da sarıp kavanozlara ya da istediğiniz cam kaplara dolduruyoruz. Kış uykusuna yatırıyoruz. Şimdi bekleyeceğiz. Koymuş olduğum tuz fazla gelip su az geldi. Ondan dolayı 1 litre daha su ilave ediyorum. Çünkü tuz miktarımız çok olduğu için su ilave etmemizde bir sakınca yok. O zaman şöyle diyelim, tam garanti olsun, 3 litre suya 1 kilo tuzu koyduğumuz zaman yeterli oluyor. Güzel, şimdi üstüne tepsisini kapatacağım. Artık suyu var, bakın baktığımız zaman göreceğiz şimdi. Şöyle sallayın, tuzla karışsın ilave ettiğimiz su. Gördüğünüz gibi tamamen suyuyla buluştu. Kapatıyorum, bir gece bekletiyorum bu şekliyle. Bir gece dinlendirdiğimiz asma yapraklarını görüyoruz. Subhanallah, bir güzel olmuş. Sevgili seyircilerim, güzelliğine bakın. Harika bir görüntüsü var. Şimdi salamura yapraklarımızı görelim mi? Rengini görmek ister misiniz? Şu güzelliğe bakın. Öyle güzel duruyor ki pırıl pırıl parlıyor. Şimdi buradan sonraki yapacağımız işlemi hemen sizlerle paylaşacağım. Böyle bölüm bölüm doldurmuştuk ya. Şöyle hemen buradan şöyle sarıyorum. Bakın sarıyor ve burada 1 kiloluk kavanozuma dolduracağım burada. Hepsini böyle sarıp kavanoza. Çünkü şeyi de sarması da çok kolay. Çünkü bölüm bölüm yaptığımız için ister böyle kavanoz olur, ister büyük kovalara koyabilirsiniz, cam kaplara koyabilirsiniz. İşte geniş tepside bölüm bölüm dizdiğimiz için son derece güzel oluyor böyle katlaması. Sonra alırken, pişirirken de bunlar kolay olur böyle birbirinden ayırması. Çünkü üst üste dizdiğimiz için kolaylık oldu. Bol tuzlu olduğu için kıymetli seyircilerim, akşamdan ıslatıp da sarma yaparsanız güzel olur. Çünkü bol tuz bunu muhafaza ediyor. Başka türlü koruyamayız uzun süreli kıymetli seyircilerim. Şimdi sonra bunları hepsini doldurduktan sonra bu içindeki sudan kavanozlara paylaştıracağım. Sevgili seyircilerim, yapmış olduğumuz salamuradan 3 kavanoz çıktı. 2 tanesini doldurdum. 3.'yü de dolduracağım. Güzel oldu. Sevgiyle hazırlanmış bir salamura tarifini sizlerle paylaşmış bulunuyorum. Kanalıma abone olup bana destek oluyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Yeni lezzetlerde, yeni tatlarda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Allah'a ısmarladık.